Yine çok uzun zaman oldu video çekmeyeli ve aslında bir uçuş videosuyla, güzel bir intro ile başladığım bir uçuş videosuyla yeni bir videoya giriş yapayım. Sizlere ilk onu bu uzun aradan sonra izleteyim istiyordum. Ama kısa bir güncelleme videosu yapmam gerektiğini ve bunun daha sonra bu bahsettiğim uçuş videosunda neyi izlediğinizi sizin daha iyi anlayabilmenizi sağlaması açısından bu şekilde bir video yapmanın daha iyi olacağını düşündüm. Şimdi kısaca uçağın her şeyini topladım artık. Uçuşa tamamen hazır. Otopilotuyla her şeyiyle. Bu uçağın şu anda hem montaj sürecini hem de hangi özelliklere sahip olduğunu kısaca size anlatmaya çalışacağım. Yaklaşık 5-6 aydır video çekmiyorum ve bu sürecin öncesinde yeni almış olduğum bazı ekipmanlar vardı. Bunların paket açılışlarını sizlere yapıyordum. Ürünleri tanıtıp nasıl kullanacağımızı ve kısaca bazı özelliklerini bahsediyordum. O ürünlerin tamamı uçağa ve kumandaya montajlandı. Bu neydi? FPV kamera, video vericisi, TBS Crossfire alıcı ve verici seti, bir FPV monitörü almıştık. Bunun antenleri, bir GPS modülümüz vardı. Bunun gibi otopilotumuz vardı en önemlisi. Bunun gibi ürünlerin paket açılışını çekmiştim size. Bunları hem Instagram'da hem de YouTube'da kısa videolar halinde, 3-5 dakikalık videolar halinde hazırlamış ve videolarını yüklemiştim. En son videolarımız bunlardı. Dediğim gibi bunların hepsinin montajı yapıldı. Bunları şimdi uçak üzerinde size göstereceğim ama öncesinde kısa bir mazeret gibi olsun. Yaklaşık dediğim gibi bir 5-6 aydır video çekmiyorum. Bunun sebebi aslında yine 5 ay kadar öncesinde küçük bir motosiklet kazası geçirdim. Bundan sonra hem motorla ilgilenmem hem de benim kendimle ilgilenmem biraz gerekti. Burada uçak bir kenarda kaldı ve 5 aydır hiç elim gitmedi. Belki biraz psikolojik sebeplerden dolayı buna kanalize olamayacaktım. Biraz da otopilot kısmının yazılım ayarlama kısmı kalmıştı. Bu benim gözümü korkutuyordu ve böyle kısa süreli bakabilecek vaktim varken buna girmek istemiyordum. Çünkü hani bir oturuşta, yani bir oturuşta değil de ara vermeden her boşluğumda onunla ilgilenebileceğim bir boşluk yaratmam gerekiyordu. Buna sahip olmadan girmek de istemiyordum. 3 hafta önce kadar ben uçağa tekrardan başladım. Hatta bu 5 aylık süreçte uçağı ellememiştim. Üstünü de kapatmamıştım ve her tarafı toz içindeydi. Önce onu temizleyerek başladım. Şimdi ben kısaca uçağı tanıtacağım ama şu anda maksimum uçuşa hazır durumda ve maksimum ağırlığı ne oldu bunu size göstermek istiyorum. Tabi bataryasını da koymam lazım. Kullanacak olduğum batarya bu değil. Belki bununla ilk uçuşu yaparım ama dediğim gibi bunu daimi olarak kullanmayacağım. Çünkü kapasitesi çok az, 2200 miliamperlik. Bu bana yeterli olmayacaktır. Şu anda tamamen uçuşa hazır. Ağırlığını ölçüyor olacağım. Şu an 845-850 gram arasında bir ağırlığı var. Tabi pervaneyi takmadım. Pervanenin de hemen tek ağırlığına bakalım. 12-13 gram, çok önemli bir şey değil zaten. Yani şu anki ağırlığı üzerine taktığım batarya yaklaşık olarak 250 gram civarında. Yeni takacak olduğum batarya da yaklaşık 550 gram ağırlığında olacak. Yani arasında bir 300 gram fark olacak. 850 gramlık şu anda bir ağırlığımız var. 300 gramlık farkı da eklediğimizde 1050 gram, 1100 gramlık bir ağırlığa ulaşmış olacağız nihai olarak. Şimdi ben kamerayı bu tarafta bir açıya geçireyim ve uçağın dizaynını vesaire size anlatmaya başlayayım kısaca. Şimdi öncelikle çok kısa kumandayı göstereyim. Monitörü kumandanın üstüne bağlamadım. Normalde monitörümüz kumandanın üzerinde şu aparata takılı olacak. Kumandamızın arkasında TBS Crossfire geliştirme modülü ve buna daha iyi bir menzil alabileceğimiz Diamond anten takmıştık. Kumandamızın arayüzünü gene YouTube'da videosunu yapmıştım. HTX yazılımına geçmiştik OpenTX'ten. Şu anda kumandamda da her türlü fonksiyon tanımlı. Hatta fonksiyonlar arasında geçiş yaptığımda kumandamdan sesli uyarı da alabiliyorum. Örnek olarak Horizon Mode VTX 1 watt gibi. Kapatalım kumandamızı. Hemen göstermişken kısaca bu FPV monitörümden de bahsedeyim. Bataryası uzun gidiyor. Ben bataryası bu kadar uzun gitmez diye düşünüyordum ama çok rahat 3-4 saati harici bir güç kaynağı bağlamadan çıkartabiliyor. Tabii ki harici güç kaynağıyla beslerken de kullanabiliyoruz. Bunu da birazdan görüntüsünü göstereceğim size. Uçağı çalıştıracağız ve görüntü aktarımını vesaire bu videoda göreceksiniz. Ben hemen uçağa geçeyim. Şimdi öncelikle zaten kameramı montajladığım yeri göstereyim size. Şurada görmüş olduğunuz gibi FPV kameramın yeri var. Yanına herhangi bir GoPro'yu takabileceğim bir yuva daha var. Takar mıyım bilmiyorum. Hava girişleri vesaire var. Şöyle dışarıdan bir tanıtacak olursam şöyle kameraya sığdığı kadarıyla şu şekilde video vericimizin anteni altında vericinin kendisi var. Birazdan göstereceğim.
Hemen şu tarafa gittiğimde de kumanda alıcımızın anteni de burada. Altında alıcısı var. Dediğim gibi onu da birazdan göstereceğim. Onun dışında motorumu değiştirmeyi düşünüyorum. Şu anda Razer Star BA2216'lık bir motor var. Ama 4S bir bataryaya geçeceğim. Söylediğim gibi kapasiteyi büyütmek istiyorum. Bu motor destekliyor ama Razer Star ne kadar verimli ve ne kadar güvenli çalışacak bunu bilmiyorum. Bu yüzden T motora geçmeyi düşünüyorum yakın zamanda. Şurada hemen GPS kapağımı açınca bir adet GPS ve pusula modülümüz var. Pusulayı kullanmıyorum. Sadece GPS olarak kullanıyorum. Hemen uçağın içinden devam edelim. Şöyle zaten uçağın mekanik montaj videosu da var Instagram'da. Şuralar mıknatıslı kapakçıklar. Her ikisini de açayım. Bataryamı yerinden çıkartayım. Şu boşluk bataryayı yerleştireceğim alan. Aynı zamanda kamera kablosu içeriden gidiyor. Güç kablom da burada. Bataryayı buradan bağlantısını yapıyor olacağım. Bu arada bataryayı değiştireceğim demiştim. Şu anda deneme için çok düşük kapasiteli bir bataryam var elimde. Bununla denemelerimi yapıyorum. Belki ilk uçuşumu da bununla yapacağım. Ama yapmak istediğim batarya, ağırlık analizini yaptım. Ne kadar ağırlıkta denge sağlayabiliyorum. Bunlara baktım ve 4S 2 paralel hücre paketi yapacağım. Bu hücre paketini Molicell'in P42A modeliyle, batarya hücreleriyle yapacağım. Lityum iyon 21700'lük bir yapısı var. Buraya dediğim gibi toplamda 8 adet lityum iyon hücreden bir özel tasarım bir hücre paketi yaptırıyorum. Bu noktada şunu da düşünüyorum. Yüksek irtifalara çıkacak olursak uçağımız bir hayli soğuyacak ve batarya kapasitesi soğuk havalarda ve aşırı sıcak havalarda düşüyor. Bataryanın içerisine ısıtıcı pet de yerleştirebilirim. Zaten özel tasarım olarak yaptıracağım. Onun da videosunu çekeceğim yaptığım zaman. O şekilde bir pil hedefim, batarya hedefim var. Onu da size söylemiş olayım. Burada Speed bir F405 Wing uçuş kontrol kartım var. Buraya tüm bağlantılarım yapıldı. Dediğim gibi gyrosu, kamerası, video vericisi, TBS Crossfire alıcısı ve servo motorların tüm bağlantıları yapılmış durumda. Hemen kanat altlarına geçmeden önce ben size arka kuyruk montajını da göstereyim. Bunları dediğim gibi daha önce de hep videolarda gösterdim ama ilk defa bu videoyu izleyenler için şu şekilde tamamen kanat altındaki servoların bağlantısı şurada görmüş olduğunuz soket ile uçağın gövdesi içerisinde buradaki soket ile yapılıyor. Ve siz bunu taşıma esnasında söktüğünüzde aynısı sağ ve sol kanat için de geçerli. Onları da açacağım şimdi. Tüm servo bağlantılarını da sökmüş oluyorsunuz. Burada ESC'mi de görüyorsunuz bu arada. Hemen bunu da bir kenara kaldırıp ben size kanadın bir tanesini de sökerek oradaki yapıyı da göstereyim istiyorum. İçerisinde bir güvenlik vidası var. Önce onu çıkartıyorum. Sonrasında kanat hem soketli hem de şurada plastik yuvanın içine oturduğu için bunu sökmek biraz bu noktada zor oluyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi hiçbir kablo bağlantısı yok. Burada da bir soketimiz şu noktada bulunuyor. Aynı zamanda diğer karşılık soketi de hemen şurada bulunuyor. Şimdi kanadımız diğer kanatla aynı. Sadece bunun üzerinde video vericisi ve onun anteni var. Diğer kanadın üzerinde telemetri alıcısı ve onun anteni var. Ben hemen altındaki yapıyı size göstereyim. Şu soketli yapının kablolarını, burada bir kanal yok normalde, bunları ben açtım. Aynı zamanda bu soketlerde toplamda 6 pin var. Bu 6 pinden burada kabloları işte artı eksiği ortak kullandığı noktaları servoyla video vericiyi aynı noktadan alarak bunu sığdırdım. Çünkü bu uçak gövdesinin Zohtalon GT Rebel modelinin gövdesinin büyük bir özelliği. Video vericinin üstünde görüyorsunuz soğutucu bloklar yapıştırdım. Bunu çift taraflı termal bant ile yapıştırdım. Çok ısınan bir parça. 1 wattlık bir video sinyali 5.8 GHz'de bir video sinyali çıktısı alıyor. Ve çok aşırı ısınıyor. Rüzgarda giderken en azından kanat yapısının dışında kalıyor olduğu için buradan hava akışıyla bir nebze olsun soğutmayı deniyor olacağım. Hemen diğer kanadın da altını ben size çok hızlı göstereyim. Şöyle, buradaki kablolar toparlanacak. Şu anda bu kanadın altı biraz daha dağınıkmış. TBS Crossfire alıcım gördüğünüz gibi ufacık, çok küçük. Bunun antenine burada bir tasarım yaptık. Ve çift taraflı Immortal T şeklinde bir anten yapımız da burada var.
Bu da 868 ve 915 MHz frekansında çalışıyor. Şimdi uçağın menzilinden bahsedecek olursak şu anda 1 wattlık 5.8 GHz'lik video çıkış gücüyle maksimum 10 kilometre civarında bir bu anten ile mesafe alabileceğimi düşünüyorum. Ancak ben onun için şu şekilde gene paket açılış videosunu bunun da yapmıştık. Şu şekilde 14.4 dB'ydi sanırım. Yönlü bir anten satın almıştım. Bunu kumandamızın iki anten girişi var zaten. Bir tanesi omnidirectional olacak şekilde bir anteni tutacağım. Diğeri ise sadece directional olacak şekilde bu anteni takacağım. Dediğim gibi deneme için bu şekilde kullanıyorum. Ancak uzun menzil denemek istediğimde bu anteni kullanacağım. Bu antenle birlikte 10 kilometrelik mesafeyi biraz daha yükseltebileceğimi düşünüyorum. Onu deneyip göreceğiz. Zaten monitörüm üzerinden tüm sinyal kalitelerini, bağlantı kalitesini hem kumandam için hem de video vericim için görebiliyorum. Şu anda o ayarlarımız da yapıldı. Dediğim gibi video vericisi 10 km ile sınırlı. Ancak TBS Crossfire sistemin menzili şu anda 40 km. 40 kilometreye kadar kumanda sinyallerimi iletebiliyorum. Ancak o mesafeden uçağın gözünden görüş yapamayacağım için uçuş yapmam mümkün değil. Burada en düşük mesafeyi sağlayan ekipman kadar bir menzilim olacak. Bu video vericisinin gücünü kumandadan ayarlayabiliyorum. Az önce zaten gördünüz. 1 Watt, 250 mW ve 25 mW şeklinde 3 farklı ayar atadım. Onları da şu switch'ten yapıyordum. Yanlış hatırlamıyorsam. VTX 100 mW. 100 mW şeklinde yapmışım ikinci kademeyi. Üçüncü kademe 1 Watt VTX 1 Watt. Ve VTX 25 mW. 25 mW şeklinde. Video vericiye uzaktan güç çıkışını ayarlayabiliyorum. Peki kumandamın çıkış gücünü nasıl ayarlayabiliyorum? Çünkü o da 1 Watt'a kadar çıkış veriyor. Onu da hemen kumandamdan şu şekilde bir Crossfire'ın kendi bir arayüzü var. Kumandanın da gerçekten sevdiğim özelliklerinden bir tanesi, yani bilgisayar gibi kullanabiliyoruz. Şurada radyo settings'e girdiğim zaman işte maksimum power 25 mW ama dinamik güç çıkışı aktif halde benim ayarımda. İstersen buradan 1 Watt'a kadar ayarlamaları yapabiliyorum. Ya da kendisi, henüz test etmedim ama düşüncem o yönde, RSSI değerine bakarak düştüğü zaman RSSI değeri dinamik olarak çıkış gücünü yükseltiyor diye düşünüyorum. Bunları test edeceğim dediğim gibi. Şimdi setup'tan bahsettiğime göre artık uçağı çalıştırıp en azından önce bir bilgisayara bağlantısını yapalım. Ben Inav programını kullanıyorum. Otopilotun yazılımlarını vesaire yönetmek için. Onun arayüzünden çok kısa bahsedeyim. Ondan sonra genel olarak çalıştırıp tüm donanımları size kısaca göstereceğim. İşte video vericinin aktardığı görüntüyü, kumanda sinyalleri vesaire, onları gösterip videoyu sonlandıracağım. Çok uzun olsun istemiyorum. Evet, şimdi bilgisayarımda programı açtım. Uçağımın tüm kurulumunu geri taktım. Şimdi bunun bağlantısını yapacağım. Şimdi şunu göstereyim. İçindeki otopilotumuzun şöyle bir parçası var. Buna USB'den bilgisayara bağlanmak için kullanıyoruz. Aynı zamanda üzerinde buzzer var. Çeşitli uyarıları bu buzzer üzerinden bize yapabiliyor. Şimdi ben ona USB kablosunu şuradan takıyorum. Evet, USB kablomu taktım. Şimdi ben bilgisayarıma bağlamak için şöyle bir dönüştürücü kullanmam gerekiyor. Zaten sesi duyuyorsunuz. Işıkları da otopilot üzerinden görüyorsunuz. Batarya bağlamadım. Batarya bağlamaya gerek yok. Şimdi bilgisayar ekranından bunu kablosuz olarak da bağlayabiliyoruz. Şöyle bağla dediğimde otomatik olarak bağlandı zaten. İstersem kablosuz olarak Bluetooth ya da Wi-Fi üzerinden de bağlayabiliyorum dediğim gibi. Birazdan zaten fonksiyonellikleri test edeceğim kısımda, görüntü aktarımı vesaire yapacağım kısımda kablosuz bağlayacağız. Şu anda uçağımı hareket ettirdiğimde anlık olarak tüm açısal bilgiler ekrana geliyor. Şimdi bunun ekranını kısaca bahsedeyim. Şimdi GPS burada algıladığı donanımları görüyorsunuz. Şimdi kalibrasyon menüsünden biz kalibrasyonlarını yaptık uçağımızın. İşte her açıda, burada göstermiş olduğu her açıda IMUS'unu kalibre ettik. Onun dışında işte buradan motorlarımızın atamasını, hangisi hangi porta bağlı, uçak tipimizin işte V-tail, V kuyruklu bir uçak olduğunu seçtik ve hangi servo, hangi kanatta, hangi isimle olduğunu buradan belirledik.
Output menüsü bizim motorumuzun maksimum ve minimum değerlerinin aldığı yerler. Bunların buradan kontrolünü atamasını yaptık. Port kısmı kullanmış olduğumuz sensörler ve TBS Crossfire gibi GPS gibi modüllerin çalışması için hangisini hangi porta bağladığımızı tanıttığımız yer. Bunların detaylı videosunu yapacağım. Bu arada birazdan göstereceğimiz için şimdiden açayım. Kumandamı açıyorum. Sarı ışığım yeşile döndü. Zaten buzzer'ımdan da uçağımız üstünden bağlandığına dair bir ses geldi. Şu an batarya bağlı olmadığı için herhangi bir komutu çalıştıracak gücü yok. Ancak bağlantımız tam. Şimdi buradan gelen verileri bilgisayardan göreceğiz. Onun için açtım. Konfigürasyon kısmında işte kullanmış olduğumuz açısal ve barometre gibi böyle sensörlerin modellerini tanıttığımız yerler, ayrıca hangi özellikleri kullanacağız gibi yerlerin video vericimizle ilgili ayarların yapıldığı yerler burası. Aynı zamanda batarya taktığımızda şurada batarya voltajını da görüyor olacağız. Ve akım çekmeye başladığımızda akımı da görebiliyoruz. Bunu aynı zamanda buradaki gördüğümüz verileri FPV monitörümüze aktarıyor. Bu yüzden bunların kalibrasyonunu da burada yapıyoruz. Batarya kalibrasyonu yani ölçüm kalibrasyonu aslında. Onun dışında fail-safe modunda ne yapacak? Yani kumandadan sinyal alamadık. Ne yapması gerektiğini ayarladığımız bir nokta var. İşte iniş yap şeklinde biz return to home modunu aktif ettik burada. Bunda çeşitli ayarları var. Nasıl özelliklerde eve dönecek? Bunları da atamasını yapıyoruz. Detaylı videoda anlatacağım dediğim gibi. PID tuning kısmını yapmadım. Bunu otomatik olarak yaptıracağız uçak uçuşa geçtiği zaman. Advanced tuning kısmı biraz zor açılıyor. Fazla veri var içerisinde. Evet, burada çeşitli ayarlar var. Mesela az önce bahsetmiştik ya, Return to Home, eve dönüş modunun özellikleri. İşte mesela 70 metre yükselip vesaire onun gibi ayarları yapıyorsunuz. Eve ne kadar yükseklikten gelsin, ne kadar minimum mesafedeyse Return to Home'a geçebilsin gibi ayarlar var. Bunun dışında işte hemen bakıyorum. Çok önemli bir ayarımız olmuş muydu? İşte auto launch settingler var. İşte pist uzunluğunu, ne kadar mesafede inecek vesaire bunları buradan ayarlıyorsunuz. Programming kısmı burası bir tık daha böyle Arduino'msu. Yani buradan çeşitli ayarları yapıp haricen portlara işte şu olursa şu şekilde davransın gibi ayarları yapabiliyoruz. Şu anda sadece VTX'imin güç çıkışını ayarlama ayarlarını görüyorsunuz. Ama işte bahsetmiştim, bataryama bir ısıtıcı ped ve termistör koymayı düşünüyorum. Bunun ayarlarını da buradan yapacağız. İşte belli bir sıcaklığın altına düştüğünde ısıtıcı pedi belli sürelerle açacak şekilde tüm ayarları buradan yapıyoruz. Receiver kısmına geldim. Şu anda kumandamın gelen verileri görüyorsunuz. Aynı zamanda şimdi sesi de çıkacak ama switchlerimi de Horizon mode, altitude hold, loiter, VTX 100 milliwatts, lights on, armed, disarmed. Şimdi hepsini tek tek saydı. Bu şekilde buradan da kanal tipinizi seçtikten sonra, bağlantınızı yaptıktan sonra tabii ki bağlantı yaptığınız alıcının, kumandanın özelliklerini de yazdıktan sonra buradaki verileri görebiliyorsunuz. 17 kanalımız var şu an gördüğünüz gibi ve hepsini kullanıyoruz. Hangisinin hangi mod olduğunu da mesela şimdi switchleri atamıştık ya. Mesela şu ARM switch'ini ben bahsedeyim. Oradan kısa bir örnek olmuş olsun. Diğer tüm modlar için bakın burada atamalarım gözüküyor zaten. Şimdi şu alttaki mavi buton şu anda alıcımdan gelen sinyalin hangi işte 2000 ile 1000 değer arasında hangi pozisyonda olduğunu gösteriyor. Ben ARM switch'imi açarsam Armed, uçağım ötmeye başladı. ARM olamıyor şu an, GPS'e bağlı değil çünkü. Ancak o mavi butonumun hemen sussun diye kapatacağım. disarmed, Mavi şuradaki simgemin 2000'lere geldiğini gördünüz. Ve ben buradaki şu kaydıran malzemeyi, bunun aynı zamanda boyutunu da ayarlayabiliyorsunuz. Bunun içerisine geldiğinde bu özellik çalışacak anlamına geliyor ve bu switch'im kanal 8'e bağlıymış. Buradan istediğim kanalı seçebiliyorum. Kanal 8'deki gelen verim işte 2000 değerine yaklaşınca, yaklaşık işte 1700'den sonra bir değer alırsa uçağımı arm etme komutu almış olacak. Bunun dışındaki tüm komutlarda bu özellik aktif olmayacağı için arm'da olmayacak. Zaten özellik aktif olduğunda armed, görüyorsunuz disarmed, rengi değişiyor. Bağlantımız koptu. Tekrar bağlanalım. Buradan göstermiş olduk. Şöyle kısaca ben size modlarımı da bakmak isteyen arkadaşlar için tek tek açıklamayayım. Bunun için bir video yapacağım. Ama
tüm modlarımı buradan görebilirsiniz. Şöyle hızlıca aşağı doğru kaydırayım. Burada herhangi bir ayarım yok. Bu menü ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. O yüzden geçtim. Şimdi GPS kısmı gene GPS modülünüzün özelliklerini buradan giriyorsunuz. Onun haricinde bataryayı bağladığınızda direkt güç geliyor ve GPS'e bağlanıyor. Burada çeşitli uydular vesaire görmeye başlıyorsunuz. Şu an zaten uydudan veri alıyor görmüş olduğunuz gibi ama üstü kapalı bir alanda olduğum için şu anda herhangi bir uyduya bağlanamayacak. Burada pusulasal ayarlar var. Pusula kullanmıyorum. Mission Control kısmı görev tanımlaması yaptığınız kısım. Bunu da ileride işte otomatik iniş, kalkış ya da otomatik rota seyri ayarları yapacağımızda bu kısımdan yapıyor olacağız. OSD kısmı ekrana gelecek olan verilerin ayarlandığı kısım. Yani ekranda hangi veriyi görmek istiyorsunuz? İşte batarya voltajı mı, tek tek hücre voltajları mı? Onları bu ekrandan ayarlıyorsunuz ve çok güzel bir menüsü var. İşte mesela RSSI sinyal seviyesi ben şuraya koymuşum. Eğer ki kapatırsam bakın buradan gidiyor hemen. Ya da bunu şu şekilde çek bırak mantığıyla istediğim bir yere de koyabiliyorum. Çeşit çeşit ayarları var. Ben ihtiyacım doğrultusunda açtım ayarlarımı. Onun dışında Red Strip dediğimiz kutu açılış videosunda göstermiştim. 4 tane Speedbee'nin kendi RGB ledleri var. Bunları kanatlara, kuyruğa, buruna vesaire takarak hem uçuş sırasında navigasyon yönünüzü belirleyebiliyorsunuz hem de çeşitli işte görsel efektler yapabiliyorsunuz. Onları ayarladığınız yerde burası. Sensör kısmı şu anda uçağın üzerindeki aktif olan sensörlerden alınan verileri gösteriyor. Mesela şöyle uçağı eğip kaldırdığımda bakın ortadaki sensör değerlerinin değiştiğini görüyorsunuz. Burası gyroskopun sensörlerini okuduğu kısım. Şurası ne bilmiyorum. Black box kara kutu. Speedbee'nin üstüne bir hafıza kartı takılabiliyor ve onun içerisine uçuş verilerini kara kutu olarak yazıyor. Onun ayarlarının yapıldığı bölüm. CLI dediğimizde bilgisayarlarımızdaki CMD komut sistemi gibi. Buradan hem ayarlarımızı görebiliyoruz hem de değiştirebiliyoruz. Bazı ayarlar buradaki menülerin altında bulunmuyor. Bunu buradaki CLI kısmından yapmamız gerekiyor. Çok fazla bir ayar yok ancak burada. Ben ne yapmıştım? Buradan VTX'in video vericimle ilgili bir ayar ve GPS ile ilgili sanırım bir ayar yapmıştım. Onları da dediğim gibi yapacak olduğum detaylı videoda sizlere gösteriyor olacağım. Tekrar bağlantım koptu. Bazen olabiliyor uzun bekledikten sonra ya da işte arm etmeye çalıştığınızda az önce oldu. O armı kaldıracak gücü olmadığı için kendini kapatabiliyor. Tekrardan disconnect deyip bilgisayarımdan da bağlantısını söküp şimdi artık bunu açık bir alana götüreceğim. Büyük ihtimalle camın önüne götüreceğim. Ve orada hem GPS'e bağlansın hem de motorlarımızı çalıştıralım, bataryamızı takalım, görüntüyü aktaralım. Görüntümüz nasıl geliyor onları da size göstereyim. Tüm yani fonksiyonellikleri de gösterdikten sonra bu videonun sonuna geleceğiz. Bundan sonra dediğim gibi artık uçuş videosu olacak. Evet, şimdi GPS'e bağlanabilmek için uçağımı camın önüne koydum ve GPS kısmını arkaya verdim ki yukarıdan en azından 3-5 tane uyduya bağlanabilelim. Biraz daha dışarı çıkartınca 16 uyduya kadar görüyor aslında ama şu anda biraz güvenli olsun diye aynı zamanda video çekiyorum. Risk yaratmayayım diye bu şekilde bir hem bantladım hem de uçağı dediğim gibi kuyruk kısmını dışarı çıkarttım. Motorun dönüşünü göremeyeceğiz ama sesini duyabileceğiz. Şimdi ben hem kumandamı açayım. Welcome to Edge TX. Disarmed. Kumandam hazır. Sonra monitörümü açayım. Şimdi monitörümden ben hemen bir hafıza kartını formatlayacağım. Ve buradan kayda giriyorum. Hemen şuradaki R işareti şu an kayıtlı olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda elimde bilgisayarım var. Bilgisayardan da hemen şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Wireless modu açıp buradan Bluetooth'u seçiyorum. Birazdan uçağa bataryasını taktığımda burada Bluetooth aygıtı olarak görebiliyor olacağız. Şimdi bir yandan ekranı kıyıda da görüyorsunuz. Kumandalık bir şeyim zaten şu an yok. O da burada. Uçağıma gücü vereyim. Ondan sonra inav ekranından ve görüntüden izlemeye başlayalım.
Evet, şu anda bağlandık. Ekranımı da zaten görüyorsunuz. Bunun kaydını da ekran vereceğim. Hemen bilgisayardan da şu an ekran kaydımı görüyorsunuz. Speed bir F405 Bluetooth'la eşli ediyorum. Şu an herhangi bir kablo bağlantısı yapmadım. Az önce göstermiştim. Şöyle çok kısa verilerin geldiğini, bakın şöyle oynatınca bantladığım için çok oynatamıyorum ama şöyle yapayım. Veri Bluetooth'la geldiği için biraz gecikmeli. Burada çok anlık olmuyor. Hemen receiver'dan sinyallerim geliyor mu ona bakalım. Evet, buradan da zaten görüyorsunuz gecikmeli geldiğini. Ben direkt GPS menüsüne geçeceğim. Şu an bulduğumuz bir uydu yok. Uydu bekleyeceğiz. Hava bulutlu gerçi. Bugün bulamayabiliriz. Öyle bir sıkıntı bize yaratabilir. Şu an zaten monitörümün ekranında sol alt kısımda uydu sayım 0 ve yanıp sönüyor. Bu bir uyarı. Şu an arm etmeye çalışsam arm edemeyeceğim. Hemen onu deneyelim. Kumandadan arm edildi diyecek ama ekrandan hemen enable arm diyor ya. Orada aynı uyarıyı tekrar görüyor olacağız. Armed. Bakın GPS fix olmadığı için Disarmed. arm edemiyorum diyor. Şimdi biraz GPS'i bekleyeceğiz. Evet. Az önce duymuş olduğunuz ses aslında GPS'ten fix, yani şu an arm edebileceğimi gösteriyor. 6 uydu buldu ve monitörümde şu anda uydu sayımın yeterli sayıda olduğu için yanıp sönmediğini görüyorsunuz. Ben hemen bilgisayar ekranında çektiğimiz akımları görebileceğimiz kısmı açayım size. Şu sağ taraftan akımları ve voltaj dalgalanması olursa onları görebileceksiniz. Switch'imden Armed. arm ediyorum. Yüzey kontrollerim aktif. Motoru aktif edeceğim. Aynı zamanda monitörümün üstünden de akım ve voltaj değerlerini, her şeyi görebiliyorsunuz. Şu ani gaz açması yapıp biraz akımı arttırmaya çalışalım. Bakın motoru kapattım. Şey göstereceğim. Şimdi Angle mode. manuele Manual mode. geçelim. Manuelde kanatçıkların maksimum hareketine bakın. Yatışı şu anda kaldırdım. Şu anda manuel moddayken kanatçıkların maksimum mesafesi bu. Şimdi Horizon mode. Horizon modu aldım. Birazcık düştü gördüğünüz gibi. Angle mode. Angel modu aldım. Angel mod şu anki konumu sanki 0 gibi düşünüyor. Onu biraz sıfırlayalım. Mesela Angel'da maksimum o kadar hareket ederken Horizon mode. Manual mode. manuele aldığımda daha fazla kanatçıklar hareket ediyor. Buradaki bıraktığı kendine pay, Angel modu aldığımdaki Angle mode. maksimum ettiği hareketin kalanındaki pay, otopilotun kendi düzeltme yapabilmek için kendine atadığı pay. Normalde Manual mode. manuel modda bu kadar maksimum yaparken Angel modda düzeltme yapabilmesi için Horizon kendine mode. pay bırakması Angle mode. gerekiyor. Onu da çok iyi bir şekilde gördünüz. Tekrardan 8 uyduya bağlanmışız bu arada. Disarm edelim ve monitörün ekranında da uçuş bilgilerini disarm edince göreceğiz. Tabi uçuş yapmadığımız için oradaki veriler çok sağlıklı olmayacak. Disarmed. Burada size göstermem gereken başka bir şey kaldı mı sanmıyorum. Videomuz bu kadardı. Uçağı genel hatlarıyla uçuş öncesinde size tanıtmaya çalıştım. Buradaki inavdaki ayarları dediğim gibi ben size daha sonra çok detaylı bir videoyla anlatacağım. Ama öncesinde uçuş yaparım diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda geliştirme ya da öneri için yorumlar kısmına bana fikirlerinizi de sunabilirsiniz. Aynı zamanda sorularınız varsa onları da buradan ve Instagram'dan özellikle bana aktarabilirsiniz. Instagram'da daha aktifim. Oradan daha hızlı dönüş sağlayabilirim size. Artık bir sonraki videoda uçuş olacak diye düşünüyorum. O videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.